Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır çok severek keşfetimde çıkan bir çantayla size geldim. Bu çanta hem Pinterest'te hem Instagram'da çok fazla dolaşan bir model ve ben çok beğeniyordum. Hep yapmak istiyordum. Ama modeli bilmediğim için bir türlü cesaret edemiyordum ve hiçbir yerde tarifinde bulamadım doğru düzgün. İşte daha yakından bir çekimle sayarak, modeli anlamaya çalışarak çıkardım sonunda ve bunu sizlerle paylaşmak için çok sabırsızlanıyordum. Modelimiz 4 hatta 5 parçadan oluşuyor. Ön yüzümüz 2 tane büyük parçadan oluşuyor. Ön ve arka yüzümüz 2 tane küçük parçada yanlar. Bunun orijinalinde taban yine aynı modelle. Sizler de isterseniz yine aynı modelle çalışabilirsiniz. Ama ben sarkan modelleri, tabanın sarkmasını hiç sevmediğim için sizlere de önermiyorum arkadaşlar. Yani sık iğne taban sarkmadığı için ben sık iğne yapmayı düşünüyorum. Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hemen çantamızın anlatımına da geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Kanalımın daha fazla kitleye ulaşması için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çünkü kanalıma konuşamadım. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve videoyu izlerken lütfen bir like butonuna emeğe destek adına tıklarsanız, duygularınızı yorumlarda belirtirseniz çok mutlu edersiniz beni. Onun dışında Instagram hesabım Nescraft. Beni oradan takip edebilirsiniz. Kafanıza takılan her soruyu oradan sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışırım. Hemen çantamın yapımına geçelim. Çantamı yine kağıt iple örmeye başlayacağım. Kağıt ip, kese kağıdı rengim ve 3,5 numara tığla başlayacağım arkadaşlar. 3,5 numara tığla başlayıp 3 numarayla devam edeceğim. Bu bunun püf noktası. Lütfen sizler de, çünkü ben çok yaptım, söktüm, yaptım, söktüm, bir türlü bunu ayarlayamadım. 3,5 numara tığla başlayıp yani zincirimizi bir tık daha geniş almak adına. Çünkü üstteki model altta, başlangıcı 3 ile yaparsak, üstü devam edersek alttaki model biraz toplanıyor ve çok çirkin bir görüntü oluyor. O yüzden zinciri sadece 3,5 numarayla çekiyoruz. Daha sonra üste geçtiğimizde 3 numarayla devam ediyoruz. 3,5 numara tığımla toplamda 52 tane zincir çekiyorum. Bir zincirle sabitliyorum ama bunu saymıyorum. Bu sabitleme zincirimiz. İpimizi ne çok sıkalım ne de çok gevşek bırakalım, bakın. Şu formda. Çok sıkı da olmayacak, çok gevşek de olmayacak. Rahat bir zincir çekeceğiz, anlayacağınız. 1, 2, 3, 4. Bakın bu şekilde. Toplamda 52 tane zincir çekip geliyorum. 52 tane zincirimi çektim ve geldim. Şimdi 3,5 numara tığımı bırakıp hemen 3 numara tığıma geçiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? 52 tane toplamda zincirim vardı. 52'yi 51'e düşürüyorum. Çünkü şu son 52. zincirim benim dönüş zincirim. Ona batmıyorum. İkinci zincirimin tekli lobuna girdim ve bu sırayı sıra sonuna kadar toplamda 51 tane sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğne yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, sık iğnemi bitirdim böyle. Şimdi sonuncu sık iğneme batıyorum. Hemen modelimin yapılışına geçiyorum. Bu bizim tabanımız. Hemen bir, iki tane zincir çektim. Döndüm. İpimi üstüne attım. Zincir çektiğim noktaya, yani ilk sık iğnemin tepesine bakın. Girdim. Yalancı sık iğne yaptım. İpimi üstüne attım, girdim ve tek seferde üçünü birden çıkardım. Buna yalancı sık iğne, yalancı trabzan da deniyor. Arada bir tane zincir çektim. İpimi üstüne attım. Bir tane sık iğne atladım. İkinci sık iğnenin içine girdim. Üçünü birden tek seferde çıkardım. İpimi üstüne attım. Aynı yere tekrar girdim. Tek seferde çıkardım. Bakın, iki tane yalancı sık iğne. Modelimiz tamamen buradan oluşuyor. Bir tane zincir çektim. İpimi üstüne attım. Bir tane sık iğne atladım. İkinci sık iğnemin tepesine girdim. Tek seferde çıkardım. Girdim. Tek seferde çıkardım.
Bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. İpimizi üstüne atıyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye yalancı sık iğnemizi yapıyoruz. Modelimiz sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar bir zincir çekip bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğnenin tepesine 2 defa yalancı sık iğne batıyoruz. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Şimdi sıramın sonunda 2 tane sık iğnem kaldı. Bir zincirimi tekrar çekiyorum. Sonuncu sık iğnemin tepesine girdim. Hemen yine aynı şekilde yapıp devam edeceğim. Bakın anlatmak istediğim şey aslında buydu. Şimdi ben 3 numaralı tığla yapsaydım bu çok böyle gergin şöyle duracaktı. O yüzden büyük çektim ki bakın yine aynı boyda büyük çektim ki büyük bir numara tığla çektim ki esneme payımız olsun. Hemen arkadaşlar aynı noktaya bir tane daha batıyorum. Sıramın sonundayım bakın. Son sıramı böyle tamamladım. Hemen 1 2 3. Şimdi dönüşleri gösteriyorum. Her iki baştaki dönüşlerimiz de farklı. Bu sırada her zaman 3 zincirle dönüyoruz. İpimi üstüne attım, döndüm. Bakın hemen şurada bir zincirlik noktama girdim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Sadece dönüşlerimizde bir tarafta 3 zincirle bir tarafta 2 zincirle bakın. Şöyle bir dönüş oldu. Yine işlemimiz hep aynı. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi üstüne atıp yalancı sık iğne yapıyoruz. Aynı noktaya iki tane yalancı sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Bir zincir çektim. Yalancı sık iğnelerimi sıra sonuna kadar yapıp hemen geliyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Size şu ufak ayrıntıyı geçmeyi unutmuşum. Yalancı sık iğne sayısını merak edenler için arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tane yalancı sık iğnemiz var. Sıra sonuna kadar ne eksilterek ne azaltarak bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar yapıp bir sonraki dönüşü size göstereceğim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Şimdi her iki sonda da yapacağımız işlemler farklı olduğu için bu ayrıntıları lütfen atlamayınız. Şimdi sıramın sonuna geldim. Son bir zincirlik noktama da yine yalancı sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Hemen burada artık yani yapacağımız bir zincirlik noktamız yok ama sıra sonunda dönüşümüzün güzel olması için bakın atlamayı sakın. Her sıra sonu böyle olduğu için eliniz alışacaktır. İpimi üstüne attım. Bakın burada 2 tane zincir çekmiştim. İkinci zincirimin tepesine bakın. 2 zincir çekip dönmüştüm. İkinci zincirimin tepesine giriyorum. İpimi üstüne atıp ve yine yalancı sık iğnemi yapıyorum. Bakın bir zincir çektim. İpimi üstüne attım. 2 zincirlik dönüş yaptığımın ikinci zincirine battım. Ve tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Ve yine dönüyorum. Bakın bu sonda 2 zincir. Diğer sonda 3 zincir çekiyoruz. İpimi üstüne attım. Hemen ne yapıyorum? Bu bir zincir benim bir tane yalancı sık iğnem sayılıyor. İpimi üstüne attım. Burada bir zincirlik noktam var. Hemen dönüşümdeki ilk bir zincirlik noktama bir tane daha yalancı sık iğne yaptım. Bakın burada benim dönüş noktamdaki yalancı sık iğnem oldu. Bir zincirimi çektim. Yine aynı işlemi yapmaya artık devam ediyorum. Sadece dönüşlerimizde bu kuralları unutmayalım lütfen. Diğer dönüşte 3 zincirle dönüyoruz. Bu dönüşte 2 zincirle dönüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar gidip 3 zincirlik noktama kadar devam ediyorum. Orayı tekrar sizlere göstermek istiyorum. Sıramın sonuna geldim bakın. Bir zincirimi çekip ipimi üstüne attım. Allah'ım benim bu konuşamamam ne olacak? Bakın. 3 zincirlik noktama geldim. Buranın dönüşü 3 zincirleydi. İpimi üstüne zincirimi çektim, ipimi üstüne attım. 3 zincirlik noktam. Benim bir tane daha dönüş noktam sayılıyor. Şöyle oraya da 2 tane
yalancı, trabzan, yalancı, sık iğne yapıyorum. Gördünüz mü? Yani bu dönüşümü süper bir şekilde toparlıyor. Yine bu sırada dediğim gibi dönüş için 3 tane zincir kullanıyoruz. Çekiyoruz ki burada tekrar bir yuva oluşturabilelim. Diğer dönüşte 2 zincir çekiyorduk. Diğer dönüşümüzde anlaşılır olmuştur. Son bir kez daha göstereceğim. Bu şöyle düzelteyim. Kafanız karışmasın. Yani daha küçük tığla başlasaydım emin olun çok şöyle olacaktı. Hemen tekrar 3 zincirimi çektim ve hemen döndüm. Bakın diğer sırada hemen dibine batıyorduk. Bunda batmıyoruz. İpimi üstüne attım. İlk bir zincirlik noktama hemen tekrar yalancı sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bakın bir sonraki sıranın yuvasını oluşturmuş oluyorum. Böylece. Geliyorum anneciğim hemen. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde devam edip geliyorum. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Son defa bu sıra sonunu gösteriyorum. 2 zincirlik sıra sonumuzdayız. Yine bir zincirimi çektim. Bakın bir zincirlik boşluğum var. Ona 2 kere çakma sık iğne yaptım. Bir zincirimi çektim. Sıramın sonundayım. 2 zincirlik noktamda ne yapıyorduk? İpimi üstüne atıyorum. İkinci zincirimin tepe noktasına batıyorum. Bir tane, sadece bir tane yalancı sık iğne yaptım. Şimdi tekrar bir, iki zincir çektim. Hemen döndüm. İpimi üstüne attım. Bakın burada iki zincirlik noktaya batmıştık. Burada bir zincirlik boşluğumuz var. Buraya sadece yine bir tane yalancı sık iğne yaptım. Zincirimle beraber iki tane oldu. Yine bir zincir çekip önümüze gelen boşluklara ikişer tane yalancı sık iğne yapmaya devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Ön yüzümüz bu şekilde oluşuyor. Yani birbirini tekrar eden bir model olduğu için toplamda şimdi şöyle toplamda 32 tane sıra olana kadar ben yaptım ve bitirdim. Ön ve arka yüzümüz uzunluğu toplamda 32 sıra olacak şekilde. Siz tabi bunu isteğinize bağlı daha az ya da daha fazla örebilirsiniz. 33, 34 olabilir ya da işte benim 32, sizin 30 olabilir gibi. Ben bu boyutu sevdiğim için böyle yaptım. Bu başlangıcımız ön yüzü içinde. Şimdi size yanların başlangıcını göstermeyeceğim. Aynı şekilde yapacaksınız. Hiç farklı bir işlem yok. Şimdi ben yanları burayı 52 zincirle başlamıştım. 51 ile devam etmiştim. Dönüş için 52 idi. Burayı da 28 tane zincir çektim. 27 ile devam ettim. Yine 28 zincir çekiyoruz. Birini dönüş için kullanıyoruz. Yani toplamda 27 tane sık iğnemiz olacak. Zincirin üstüne sık iğne yapıyoruz. Yine aynı şekilde yalancı sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Toplamda kaç tane olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane yalancı sık iğnemiz olacak yanlarda. 2 parça yan örüyoruz. 2 parça ön ve arka yüz örüyoruz. Tabanı içinde daha sonra size göstereceğim birleştirmesi ve tabanı kaldı. Tüm parçalarımızı ördükten sonra taban için hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben çantamın ön ve arka yüzünü aynı sayıyla yaptım bitirdim ve yanlarımı yine aynı sayıyla yaptım bitirdim. Yanlarımı 28 zincirle başlamıştım. Bir tanesini dönüş için kullandım. Toplamda 27 tane sık iğnem kaldı. Şimdi hemen sizlerle tabanını başlayacağım. Tabanını isterseniz yine aynı yan ölçüsüyle aynı olacak şekilde yapabilirsiniz ama bu modeller biraz sarktığı için içerisine bir şey koyduğumuzda ben tabanını genelde sık iğne çalışmayı tercih ediyorum. Tavsiye ederim. Tabanını yine 3,5 numara tığla, bu ayrıntıya dikkat edin. Çünkü sayılarımız ve boyutumuzun eşit olması için 3,5 numara tığla örüyoruz. Toplamda bu kenar noktamda 28 zincirle başladığım için 28 zincirle tekrar tabanıma başlıyorum. Elime kahve bulaşmış. 28 zincir çekip geliyorum. Evet, 28 tane zincirimi çektim. Ne sık ne de çok gevşek olmayacak. 28. zincirimi dönüş için kullanıyorum. Buna batmıyorum.
İpimi de üstüne atmıyorum. 28. zinciri dönüş için kullandığım için 27. zincirimin tekli lobuna batıyorum. Tabanımız sadece sık iğneden oluştuğu için sıra sonuna kadar tüm zincirlerimin tekli lobuna sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne yapıp geliyorum. Evet, sık iğne sıramın sonuna geldim. Tabanda dikkat etmemiz gereken şey eksilme olmaması adına sonuncuya da batırıyorum hemen. Her köşeyi döndüğümüzde bir tane zincir çekmeyi unutmuyoruz. Bu bizim eksilme ya da arttırma olmadan dümdüz taban çıkmamızı sağlar. Bir zincir çektim, döndüm, hemen ilk gelen sık iğnemin tepesine battım. Sık iğne yani tabanımızda bu şekilde devam ediyor. Tek püf noktamız, köşelerde dönerken mutlaka bir zincir çekiyoruz. Bunu unutmayalım, atlamayalım. Bu şekilde tabanımızı çantamızın ön yüzünün enine aynı boyda olacak şekilde yapacağız. Ben yaptıktan sonra sayı vermeyi düşünüyorum sizlere. Kaç zincirle başlamıştık? Sanırım 52 zincirle başlamıştık. Yine 51'e düşürmüştük dönüş için kullandığımız için. 51 sıra öreceğiz. Ben yine yaptıktan sonra sayılarını veririm size. Sizler de aynı sayıyla yaparsınız. Tabanımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, tabanımı yaptım. Ön yüzümle aynı boyuta gelene kadar. Toplamda ben 52 sıra sık iğne yaptım tabanımı. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz. Ben birleştirme için ilk ön yüzünde biraz ip bırakmıştım. Birleştirmemizi sık iğne ile yapıyoruz ve çantamızın ön yüzünü yapıyoruz mutlaka. Ön yüzünden yapıyoruz. Şura ön yüzüm. Şuradan yapacağım. Hemen bunun da ön yüzünü buluyorum. Başlangıç noktamızdan ön yüzünü kolaylıkla bulabiliriz. Evet, çantamın ön yüzü burası. Hemen birleştirmeye başlıyoruz. Şöyle karşıdan alacağım ilkini. Şöyle denk getirmek için bir ilmek kaydırma yaptım. Şimdi sık iğne yapmaya başlıyorum. Şunu biraz sıkı tutacağım. 3 numara tığla birleştirmemi yapacağım. Şimdi bu noktaya sık iğne yaparak başladım. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Hatta 2 tane yapacağım. 3 zincirlik noktamdayım şu an. 2 tane sık iğne yaptım. Hemen bir sonrakine geçtim. Şu kısma battım. Karşıda da aynı karşılık gelecektir zaten. Battım. Sık iğnemi yaptım. Hemen şurada zincirlik noktalarımız var. Zincirlik kısımlara 2 tane batacağım. Siz isterseniz dikerek de yapabilirsiniz. Böyle bir şartı yok. Ben orijinalini böyle gördüğüm için birebir aynı yapmak istiyorum. 2 zincirlik noktalarıma 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle dönüşlerimde bir tane, bakın. Şöyle. Buraya bir tane yapıyorum. Birine 2, birine tek. Şimdi bu geniş olduğu için bu boşluk. Buraya 2 tane yapıyorum. Karşıda da aynısı denk geliyor bu arada. 1 2. Buraya bir tane yapacağım. Bakın karşısındaki de aynı olduğu için bir tane buraya yapıyorum. Bu noktaya 2 tane yapıyorum. Boşluğu geniş olan birleştirme noktama 2 kere sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Hemen birleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben böyle birleştirmemi tamamladım. Bakın güzel bir
birleştirme oldu. Şimdi size diğer parçaları göstermeyeceğim ama tek bir püf noktası göstermem gerekirse. Hemen şöyle bu yanı da birleştireceğim zaman ben solak olduğum için siz sağa doğru gideceksiniz. Öreceğiniz kısım yani ön yüz size baksın ki şu model bu tarafa dursun, ön tarafa dursun yani yan tarafa durmasın. Şimdi ben bunu birleştirirken mesela buradan yaparsam olmayacak. O yüzden kendime bakması için bunu da alttan birleştireceğim. Siz de bunu kendinize göre sağak ya da solaksanız ona göre ayarlarsınız. Şimdi ben çantamın tüm parçalarını birleştirip en son size taban birleştirmesini göstereceğim. Evet, çantamın bütün köşelerini birleştirdim arkadaşlar. Şimdi çantamın tabanını birlikte yapalım. Tabanımızı yine başlangıç noktamız sık iğne ile başladığımız noktadan yapıyoruz. Ben köşe noktasından başlıyorum. Şöyle tabanımı aldım. Tabanımı ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Şöyle sizlere de gösterebilmek için. Kalan iplerimi içten daha sonra yürüteceğim. Hemen eşit bir şekilde sayarak başlayacağım. Köşe noktamdan birkaç tane bırakıp burayı daha düzgün çıkarmak adına sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya battım. Karşıdan da 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya battım. Şöyle. Burayı daha düzgün yapmak adına bir tık daha ileriden başladım. Hemen tığımı, ipimi geçirdim. Tabanımı ben sık iğne, ilmek kaydırma yöntemiyle daha güzel olacağını düşündüğüm için ilmek kaydırma yöntemiyle yapacağım. Ne yapıyorduk ilmek kaydırmada? Hemen bir sonraki sık iğnemin tepesine girdim. İkisini birden aldım. Hemen karşısına denk gelene girdim. Burada ilmeğimi kaydırdım. Üzerine ip atmadan ilmek kaydırma yöntemiyle yapıyoruz tabanımızı. Hemen buraya girdim. Karşısına denk gelen sık iğneme girdim. İlmeğimi kaydırdım. İp üstüne atmadan. Hemen girdim, ipimi aldım. Geldim, ilmeğimi kaydırdım. Bu şekilde çantamızın bitişini ilmek kaydırma yöntemiyle yapıyoruz. Bence ilmek kaydırma yöntemiyle taban birleştirmesi daha şık duracaktır diye düşünüyorum. Orijinali böyle değil. Orijinalinde de yine sık iğne ile birleştirme yapılmış. Benim çok hoşuma gitmediği için ben böyle yaptım. Hemen köşe noktasına kadar yapıp geliyorum. Evet, köşe noktama kadar ilmek kaydırmamı yaptım. Şöyle kameramla biraz oynayacağım. Çünkü çantam bayağı büyüdüğü için artık sığmıyor. Son sık iğneme batıyorum. Buraya da tekrar sık iğne yaptığım için yanları birleştirirken çok zor oldu. Son karşıdaki de son sık iğneme batıyorum. Bakın sayılarım eşit geldi. Çünkü tabanıma eşit başladığım için. Şimdi tam köşe noktasındayım. Köşe noktamı nasıl birleştireceğim? Bakın burada alıyorum bunu. Tam köşedeki sık iğneyi aldım. İçeride iplerimi sakladım. Daha sonra iğne yardımıyla onları bir güzel dikeceğiz. Şimdi bu köşedeki ipi alta koyacağım. Şöyle. Hemen karşıdaki yana dönerkenki ilk sık iğnenin içine girdim. Yine ilmeğimi kaydıracağım. Kaydırdım. Buradaki ipimi de alta koyacağım. Bunları içeriden daha sonra dediğim gibi iğne yardımıyla güzel bir şekilde gizleyeceğim. Aslında normalde gizliyorum ama şu an çok vaktim yoktu. O yüzden hemen ilk gelen sık iğneye bakın. İlk sık iğnem bu. Karşıdaki sık iğnemi aldım. Hemen devam ediyorum. Bu şekilde
yapmaya devam ediyoruz. Yine sayılarımız eşit olduğu için burada da herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Tam denk gelecektir. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Evet arkadaşlar, yine tam köşe noktasındayım. Bunu da son defa gösterip tüm köşeleri öreceğim. Yine köşe noktasında ne yapıyorduk? Şöyle kameramı tam düzeltiyorum. Yine şuradaki sık iğneme batıyorum. Ya da şöyle yapacağım. Karşıdaki sonuncuya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Yine aynı şekilde dönüp şuna ve karşısındakine, şuna ve karşısındakine böyle gidecek. Evet arkadaşlar, şimdi sıramın başladığım noktaya gelmek üzereyim. Sizlere de bunu göstereyim. Çantam çok fazla büyük olduğu için şu an kadraja sığmakta çok zorlanıyorum. Son 3 tane sık iğnem kaldı. İlmek kaydırma yapacağım. Şöyle ilmeğimi kaydırarak bitireceğim. Bakın, son ilk girdiğim noktam kaldı. O ilk girdiğim noktaya tekrar girerek çantamın tabanını bitiriyorum. İpimi buradan kesip şöyle çıkarıyorum. İğne yardımıyla buradaki ipimi bu şekilde aşağı indirerek içeriden yok edeceğim. Şimdi çantamı içten güzel bir şekilde ütüleyeceğim. Daha sonra sizlere çantamın ütülenmiş halini göstereceğim. Ve ben şu üstte de bir şey yapmayı düşünüyorum. Ona karar verip ütüleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, son olarak da yine yapasöke bir şeye karar verdim. Tamamlayıcı olması adına. O kadar büyük ki size nasıl göstereceğim bilmiyorum. Ben şöyle bunu yapmaya karar verdim. Tabi sizler istediğiniz gibi yaparsınız. Şöyle bir zincirlik noktama 2 tane sık iğne yapıyorum. Alanım çok daraldığı için kusura bakmayın lütfen, çekimde hata oluyorsa. Bir zincirlik noktama 2 tane sık iğne yaptım. Bakın, bu yalancı trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincirlik noktama 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar yalancı sık iğnemin tepe noktasına bir tane yapıyorum. Sıramın sonuna kadar böyle sık iğne yaparak, bakın çantamızın ağzı daha istediğim formda derli toplu olacak. Bir zincirlik noktalara 2 tane sık iğne, yalancı trabzanın sık iğnenin tepesine de bir tane, 2 1 2 1 diye sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Daha sonra çantamı ütüleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi çantamı ütüledim, bitirdim. Tüm her tarafını şöyle göstereyim. Birleştirdim. Bakın, ütüleyince çanta formuna kavuştu. Videonun başında zaten detaylı videosunu sizlerle paylaşacağım. Şu an kadrajıma sığmıyor. Hemen buna bugün gidip gerçek deri sap aldım. Bunu hemen birlikte dikeriz. İçine de şöyle kendim yaptım. Bu renk astar tercih ettim. Astar videolarım kısmında mevcut. Aynı yöntemle diktim. Şöyle ceplerini falan. Astarımı sabitleyeceğim daha sonra. Şimdi öncelikle deri sapımızı çantamıza sabitliyoruz. Bakın, çantamın duruşu ne kadar güzel oldu. Oldukça büyük, plaj kullanımına çok çok uygun bir çanta oldu. İstediğimiz şekli verebiliriz şöyle. Karede yapabiliriz ama kesinlikle harika oldu. Hemen çantamızın sapını da birlikte yapalım. Geliyorum. Hemen ben kısa bir ayar yaptım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, ben ölçüyle çalışmayı sevmiyorum. Artık bunu çünkü herkesin eli şeyi farklı. Çantamın ölçüsünü en son sizlere tabii ki vereceğim. Çantamın sapını nasıl yapıyorum? Şu an kadraja sığmadığı için sizlere çok net gösteremiyorum. Ben
sayarak yapmayı tercih ediyorum. Ölçerek değil. Çünkü bazen ölçü tutmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. yalancı trabzanımı üzerine sapımı koyuyorum. Bakın. 6.'ya koydum. Aşağı kadar da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7.'ye kadar uzatmayı düşünüyorum. Sizler de böyle yaparsınız. Çantanızın sapı çok uzunsa bir tık daha indirebilirsiniz. Bu kısımdan da 6.'yı sayıyorum. 6.'nın üzerinden dikiyorum. Bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen ipimi tutturup geliyorum. Çantamın ipini sabitledim. Sizlere sayı vermem gerekirse üstten 6. sıranın tam olduğu yere girdim. Aşağı doğru da ben 8. sırada bitirmeyi düşünüyorum. Deri sapımın çok uzun olmasını istemiyorum. Böyle bu şekilde karşıdan da aynı sayıyla yapacağım. İsterseniz bir iki tane birlikte dikelim. Çantam çok büyüdüğü için tekrar söylüyorum, kusura bakmayın. Kadrajıma sığmıyor. İlk defa bu kadar büyük bir çanta çalışmış olduk ama yazın kurtarıcı modeli olacak diyorum şimdiden. Bence herkesin dolabında olması gereken, yazın tatile giderken kullanması gereken bir model. Çantamız astarsız da çok kullanışlı bu arada. Çok fazla delikli olmadığı için. İğnemin azizliğine uğruyorum. Meşhur iğnemi kaybettim. Bunun deliği biraz büyük olduğu için bir tık zorlandım. Bakın böyle çapraz çapraz dikerek gideceğim. Daha sonra bunları da dikip size göstereceğim. Diktikten sonra size sayı tekrar veririm. Evet hanımlar, şimdi çantamın saplarını diktim. Bakın, çantayı asılı gösteren gerçekten güzel bir çanta sapıdır. Bakın nasıl güzel oldu. Ve gerçekten tabanını sık iğne yaptığımı, o kadar iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum ki öbür, yani kendi modelinden yaptığımız taban sarkacak ve çirkin bir görüntü olacak. Çünkü orijinalinde ben bu çantanın bir tek tabanını beğenmemiştim. Taban her zaman çok önemli diyorum. Şimdi sizlere çantamın ölçüsünü vermek istiyorum. Hemen birlikte ölçelim. Şöyle yanları hesaba katmadan sadece ön yüzümün ölçüsünü verecek olursam, ön yüzümün ölçüsü tam 35 santim. Eni, boyumuzda 30 santim. Çantamın genel olarak ölçüsünü verecek olursam, eni 54-55 santim. Eni zaten söylemiştik. Taban ölçüsünü verecek olursam arkadaşlar, hemen şöyle, tabanım 32 santim, boyu, eni de 16 santim. Ve bir güzel çantamızın daha sonuna gelmiş olduk. Astar içinde, astar videolar kısmında mevcut. Aynı yöntemle tüm astarlarımı dikiyorum. Sizler de astar videomdan faydalanarak çantanızı astar yapabilirsiniz. Ama astarsız da kullanabilirsiniz. Gerçekten astarsız da çok kullanışlı bir çanta. Ben astar sevdiğim için astarla kullanmayı tercih ediyorum. Hemen küçük hatırlatmamı da yapayım sizlere veda etmeden önce. Bir güzel çantamızın daha sizlerle paylaşımını bitirmiş bulunmaktayız. Daha güzel modeller, daha yeni modeller için desteklerinize gerçekten çok ihtiyacım var. Moral, motivasyon açısından çok ihtiyacım var. Biliyorsunuz ki daha çok kitleye ulaşabilmemiz için öncelikle beğenilere, abonelere, yorumlara ihtiyacımız var. Bazen video atıyorum, hiç izlenmiyor neredeyse. Bu da bir tık motivasyonu düşürüyor arkadaşlar. Yani çantayı yapıp çıkan çok kişi var. Yaparken bir beğeni atılabilir nacizane. Abone olunabilir. Destek veren vermeyen herkese çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan her şeyi bana Instagram hesabımdan sorabilirsiniz. Hesabımın adı Nescraft. Deri çanta saplarım için, bütün çanta aksesuarlarım için sayfa isterseniz Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Hepimizin ellerine sağlık. Bir sonraki modelde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.